Bahamalara hoş geldin. Saat 8'e geliyor. Güneş yeni doğdu. Biraz yükselmiş. Karşıda Bahamalar. Ve kılavuz kaptanımız bizi limana götürüyor. Evet, şu anda limana yanaşıyoruz. Liman muhtemelen diğer tarafta. Bu da limana yanaşma yatay hareketin verdiği köpükler. Kahvaltı yaptık geldik. Güneş yükselmiş ve gerçekten güneş yükselince aslında nereye geldiğimizi fark ettik diyebilirim yani. Şimdi kamerayı çevireyim de suyun turkuazlığının, karşıdaki adadaki kumların beyazlığının falan bir görün. Süper bir deniz bizi bekliyor bugün. Bugün sadece denize gideceğiz. Zaten Bahamalarda çok gezecek bir yer yok. Yani yine bir shore var. Biz onu kullanmayacağız. Doğrudan bizi şurada görüyorsunuz zaten insanlar iniyor. Golf arabalarıyla kendi beachlerine götürecekler. Bütün gün oradaki beach'te geçireceğiz ve sonra geri döneceğiz. Güzel bir sahil günü, güzel bir beach günü bizi bekliyor. Su çok güzel duruyor gerçekten. Sabırsızlanıyoruz. Çok beğendim suyu şimdiden. Daha girmeden çok beğendim. Bakalım girince ne diyeceğim. Gemiden indik. Gemi yanımızda, şöyle bir göstereyim gemiyi de. Şimdi golf arabalarına binip sahile gideceğiz. Bütün günü sahilde geçireceğiz. Gene de yürüyoruz. Bindik şimdi golf arabamıza. Sahile doğru yol alacağız. Bu çok güzel bir hizmetmiş ya. Benim çok hoşuma gitti ya. Yürüme yok. Sakin sakin. Herkes sırasını bekliyor. Muhtemelen sahilde de bizi şezlong bekleyecek. Ada turu yapmak isteyenler için ayrı bir golf arabası kiralamak opsiyonu daha var. Şimdi bizi oraya getirdiler. Biz dediğimiz gibi bu adada zaten görülecek böyle tarihi bir yer yok yani. Lüks evler, yatlar, yazlıklar falan var. O yüzden biz tercih etmedik. Hadi artık beach'e gidelim. Yaklaşık 10 dakikalık bir yolculuktan sonra geldik. Yürünecek bir yer değilmiş gerçekten. Virgin Voyage'in kendi beach kulübü. Şimdi giriyoruz. Hiçbir şey olmadan, hiçbir şey okutmadan, hiçbir ekstra ücret vermeden, hiçbir şeye cevap vermeden giriyoruz. Ve şöyle bizi şezlonglar, palmiyeler ve masmavi turkuaz bir su karşılıyor. Good morning. Herkes de çok kibar, çok tatlı. Şimdi kendine bir şezlong bulalım. Evet, şezlonga yerleştik, yer bulduk. Şimdi sahile geldim. Gerçekten kusursuz ya. Tam anlamıyla kusursuz. Yani suyun turkuazlığı, kumun beyazlığı, yürürken verdiği his harika. Adayı gezmeyerek doğru tercih yaptığımızı buraya geldiğim zaman anladım. İşte gemimiz de orada. Şuradan görünüyor da uzakta. O gemiden buraya yaklaşık 10 dakikalık bir golf arabası tram turla geldik. Bu denize girmek için. Burası Virgin Voyage'in kendi facility'si. Su çok güzel, çok sıcak. Girişte hafif dalga var ama Karayipler'de bugüne kadar Cancun'da, Küba'da, Puerto Plata'da, Porto Rico'da denize gittik ama bu gerçekten burada gerçekten kabul edilebilir bir sıcaklık. Kabul edilebilir bir dalga. Suyun sıcaklığı da bayağı iyi bu arada. Güneş açınca hava daha da sıcak olacak. Şu anda yine kapattı. Şöyle hafif bulutlu, parçalı bulutlu bir gün var. Şöyle güneş şurada. Güneş açınca hava daha da sıcak olacak. Bunu da hissettiriyor zaten. Bulunduğumuz ortamda şu şekilde. Arkada palmiyeler, önde şezlonglar. Süper bir kum, süper bir gün bizi bekliyor. Gemide olduğu gibi burada da yemekler dahil. Ama burada gemideki gibi bir menü zenginliği yok. Yani alakart menü yok. Burada tavuk var, balık var. Yine tabii ki 3-5 çeşit var. Ama gemideki lezzeti de burada bulamıyorsunuz. Burası yemek yeri. Bundan 2 tane var. Burası güney ucu. Bir de işletmenin güney ucunda var. Ama dediğim gibi gemideki lezzeti burada bulamıyorsunuz. Yani gemi çıtayı çok yükseğe koyduğu için de bize öyle geliyor olabilir. Ama yeteri kadar yemek var. Herkes istediği kadar alabiliyor. Yine öyle bir şey var. Soft içecekler yine dahil. Gemideki tüm olanaklar burada da aynı şekilde geçerli. Zaten sahili gösterdi. Akşam 4 oldu. Akşam 6.30'da gemi kalkacak. Biz de yavaştan gemiye doğru gidiyoruz. Zaten
Herhalde 6'da son. Havada biraz bulutlandı artık. Bulutlu olunca hafif de soğudu. Deniz de soğuk ama inanılmaz tuzlu bir deniz var. Hiç bu kadar tuzlu bir deniz beklemiyordum. Bayağı tuzlu. İnsanlar zaten geri dönüş sırasındalar şu anda. Tekrar trene binip geri döneceğiz. Bimini'den bu kadar. Gemiye dönüp bu gece de yolculuk yapıp yarın sabah Miami'de gemiden ineceğiz artık. Böylece bir haftalık 7 gecelik kruz turumuz son bulacak. Son bir akşam geminin tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Herkese merhabalar. Bu videoyu çekmek için gemide birkaç gün geçirmek istedim. Gemiyi biraz tanımak istedim. Şu anda geminin 15. katında oturuyorum. Bir çay aldım, çayımı yudumluyorum. Bu videoda size geminin bölümlerinden, turdan, genel olarak bunlardan bahsedeceğim ve bu konularda bilgi vereceğim. Tekrar merhabalar. İçeri girmek zorunda kaldım. Dışarıda inanılmaz bir rüzgar esiyordu. Mikrofon çok fazla rüzgar sesi alıyordu. Videoyu bir çektim, bir dinledim. Konuşmadığım zaman da benim kulağımı tırmalayacak bir rüzgar sesi geldiyse bu videoyu atıp editlediğim zaman çok daha fazla bir rüzgar sesi geleceğini tahmin ettim. Yani ben tabii kameradan bunu izledim. Kameradan böyle bir vibe aldıysam eminim video editlendiği zaman çok daha fazla rahatsız edici gürültü gelecektir. Çayımı da yukarıda bıraktım, aşağı indim. Şu anda 14. katta çekim yapıyordum. 7. kata geldim. Sessiz bir yer aradım. Açılmamış bir bara oturdum. Bar henüz açılmış durumda değil. Saat 9.30 burada sabah. Arkamdan da güneş çok gelmiyor. Ufak bir ışık var. Burada devam edebiliriz. Nasıl başladı bu iş? Dönelim başa. Biz Eylül 2025'te bir bilet aldık. 20 Aralık, 27 Aralık kruz turu. Bahamalar, Karayipler ve Miami'yi kapsayacak şekilde 7 gece konaklamalı bir kruz turu aldık. Miami'den kalktı bu gemi 20 Aralık'ta. 27 Aralık'ta geri dönüyoruz. 3 durak yapacağız. Bu duraklar Porto Rico, Dominik Cumhuriyeti ve Bahamalar. Buralarda günübirlik olarak gemiden çıkabiliyorsunuz. Dışarı çıkmak zorunda değilsiniz. Gemide bulunan olanakları da kullanmak isteyebilirsiniz. Gemideki çünkü insanlar dışarı çıkacağı için bu olanakları kullanma şansınız daha çok artacaktır. Gemiyle ilgili bilgi de vereceğim. Önce turu bir tamamlayalım. Önce Porto Rico'da ineceğiz dediğim gibi. San Juan'da şehri gezeceğiz. İşte beachlere gidebilirsiniz, yağmur ormanlarına gidebilirsiniz. Ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Sadece gidip kahve içip gelebilirsiniz. Ya da bir eczaneye gidip ihtiyacınızı karşılayıp gelebilirsiniz. Herhangi bir şey yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Belli bir saat aralığınız olacak o gün. Karaya çıkmak için o saat aralığında olacak şekilde karada kalabilirsiniz. İstediğiniz zaman girip çıkabilirsiniz. Ve bunun için bir pasaporta ihtiyacınız yok. Şöyle söyleyeyim. Şöyle bir bileklik verdiler bize gemiye gereken. Bu şu anda bizim cüzdanımız, bizim kimliğimiz, pasaportumuz, her şeyimiz. Gemiden çıkıp adalara girerken sadece bu pasaportu diyorum çünkü pasaport diye geçiyor. Sadece bu bileklikteki dijital bilgileri çıkarken ve girerken okutuyoruz ve herhangi bir sorun olmadan o günü o ülkede geçirebiliyoruz. Böyle bir hak var. Virgin Voyage hem tura başlamadan önce hem de tur süresince adalarda yapılabilecek aktiviteleri de ekstra olarak satıyor. Bilete dahil olmayacak şekilde. Farklı paketler var. İstediğiniz paketi satın alabilirsiniz. Sizi limandan alıyorlar. O paketi tamamlayacak şekilde turunuzu yapıyorsunuz ve tekrar gemiye geri geliyorsunuz. Tamamen böyle turlar da satıyorlar. Ama dediğim gibi bunlar kişiye özel. İsteyen turu alıyor, isteyen sadece gidiyor bir sahile. Taksiye binip, Uber'e binip bir sahile gidebilirsiniz. Ya da gidip kahve içip geri gelebilirsiniz dediğim gibi. Bu tamamen sizin orada ne yapmak istediğinizle alakalı. Tamamen serbest ama. Sonra ikinci durağımız San Juan'dan sonra Dominik Cumhuriyeti'ndeki Puerto Plata. San Juan tabii ki daha büyük bir yer. Puerto Plata biraz daha küçük bir yer. Ama aynı opsiyonlar orada da var. Çünkü bunlar birbirine çok yakın adalar oldukları için doğal güzellikleri de benzer. Tarihleri de benzer. Zaten İspanyollar bu adaları 2-3 yıl arayla buldukları için tarihsel gelişimleri de benzer. Sadece San Juan biraz daha büyük. Puerto Plata, Dominik Cumhuriyeti'ne gideceğimiz yer biraz daha küçük bir yer. Tamamen Puerto Plata'da da hatta daha sonra duracağımız Bahamalardaki Bimini Adası'nda da aynı şartlar var. İsterseniz Virgin Voyage'ın yaptığı turlarla gidebilirsiniz. İsterseniz kendiniz bir plaja gidebilirsiniz. Hatta Bahamalarda Bimini Adası'nda Virgin Voyage'ın kendi sahili var. Buradan indiğimiz yerdeki terminalden sizi golf arabalarıyla isterseniz sadece o plaja götürüp o beach'teki bütün olanaklardan da gemide yararlandığınız gibi ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz. Daha sonra 7 günü tamamlayacağız bu şekilde 3 durakla beraber. Sonra Miami'ye tekrar ineceğiz ve kruz turumuz tamamlanmış olacak. Kruz turunu tamamladığımız gemi ise adı Resilient'teydi. Aşağı yukarı 280 metre uzunluğunda, yani 3 futbol sahası uzunluğunda bir gemi, öyle düşünün. Toplam yolcu kapasitesi 2770 civarında ama bizim böyle çalışanlarla ettiğimiz muhabbetten aldığımız bilgiler böyle 1500-1400 civarı bir yolcu var. Aşağı yukarı yarı kapasite. Zaten çok fazla da insanlar böyle gemideki bütün sosyal alanları doldurmuş değiller. Yani o rahatlık da güzel. Bizim hoşumuza gitti. Tabii hep dolduğu zamanlar var mıdır bilmiyorum açıkçası. Ama bu seviyede yolcuyla bu gemi şartları şu an süper. Çünkü istediğiniz her yerde her zaman boşluk bulabiliyorsunuz ve istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Peki ne var? İstediğiniz her şey derken ne var bu gemide? Şöyle söyleyeyim. Atari salonundan koşu pistine kadar, gece kulübünden kasinoya kadar, Amerika'da ne arıyorsanız ya da ihtiyacınız olan ne varsa bu gemide var. Spor salonları var, 7 farklı restoran var. Arkadaş edinirseniz ya da arkadaşlarınızla gelirseniz vakit geçirmek için oyunlar oynayabileceğiniz sosyal club var. Sosyal club'ın içinde Monopoly'den Cenga'ya kadar bütün oyunlar var. Dekler var. Güneşlenebileceğiniz. Yüzme havuzu var. Jacuzzi
jacuzziler var, bathtub'ler var, şezlonglar var ve herkes çok rahat. Şöyle söyleyeyim, burada pijamayla gezen de var. Gün içinde akşam partiye, fark etmez kasinoya, her tarafa pijamayla gelen de var. Çok şık gelen de var, topuklu ayakkabılarla gelenler, böyle kravat takanlar falan da var. Ve restoranların girişinde bazen böyle işte deniz şortuyla alınmıyor falan, hani böyle ufak bir dress code yazıyor ama ben şu ana kadar gemide hiç öyle bir şey sezmedim. Herkes istediği gibi gezebiliyor, herkes istediğini giyebiliyor. Çalışanlar çok güler yüzlü, çok tatlılar ve hiçbir sorun gerçekten yaşayacağınızı düşünmüyorum ya da yaşamadık biz, öyle diyeyim. Geminin 17 katı var. Bu 17 katın daha çok yolcuları ilgilendirilen yerler. 6. ve 7. kattaki sosyal alanlar. 15. kattaki daha çok fast food üzerine dizayn edilmiş olan o restoran The Galley. Orada da 7 farklı böyle fast food var. İşte Meksika mutfağından Tay mutfağına işte noodle veren var, burger veren var. Daha böyle ana yemek tarzı veren var. İşte bagel tarzı veren var, salata yapan var. Yani her tarzda böyle bir fast food gibi kurmuşlar. Yani orası zaten 7/24 açık. Özellikle burgerciyle noodle'cı neredeyse 7/24 açık ve ne zaman isterseniz, ne zaman acıkırsanız istediğiniz şekilde karnınızı doyurabiliyorsunuz. Bunun dışında, o alanı dışında geminin içinde farklı katlarda olmak üzere 5. katta var, 6. katta var, 7. katta var, 14. katta var bu restoranlar. 8. ve 14. katlar arası yolcuların kabinleri. 14. kat ve üstünde, 7. kat ve altında. Bu alanlarda toplam 6 tane à la carte restoran var. Razzle Dazzle restoran. The Test Kitchen. Extra Virgin. Gunby restoran. Pink Agave. ¡Dale, mariachi! Ve The Wake. Bunlar da farklı mutfakları temsil ediyorlar. Mesela Pink Agave, adından anlayacağınız gibi Agave Meksika mutfağı. Gunby Kore barbekü mutfağı. Extra Virgin İtalyan restoranı. Test Kitchen bu hiçbir yerin mutfağı değil. Biz de dün gittik. Tamamen deneysel yemeklerin servis edildiği. 4-5 tane çok küçük porsiyon tadımlık geliyor. Şef o gün bir menü belirliyor. Biz dün gittik ve çok beğendik. Gerçekten çok güzeldi. Razzle Dazzle restoran daha böyle Amerikan restoranları gibi ama yemekler alakart. Hem kahvaltısı alakart hem yemekler alakart. Bu aralara da video girerim. Çünkü bunların hepsine git. Böyle 6 tane restoran var. Ve dediğim gibi spor salonları, kasinolar, oyun alanları, sosyal alanlar, her şey var. Şimdi bu alanları görmek için hadi hep beraber gemiyi gezmeye gidelim. Kattaki barın yanından hemen kalkarım ve hemen beni bir dondurmacı karşılıyor burası. Şu an dediğim gibi henüz açık değil. Kaçta açılmış bakalım. Leek Metal Ice Cream isimli dondurmacı 11.30'da açılıyormuş. Şunlar da dondurma çeşitleri. Şöyle istediğiniz zaman gelip istediğiniz gibi dondurmanızı alabiliyorsunuz. Buradan devam ettiğiniz zaman hemen şöyle göstereyim karşılıklı. Şurada da var. Burada da var. 2 tane orta büyüklükte bir güverte var. İnsanların dışarıda vakit geçirebildiği. Zaten yol alıyoruz. Yol aldığımızda şeyde görüyoruz. Şöyle büyük uzanma yerlerinin olduğu, şezlongların olduğu, vakit geçirmek için alanlar, kitap okumak ya da ilişkinizi yudumlamak, artık ne yapıyorsanız uzanmak, güneşlenmek. Başka bir deyimle bitinizi öldürmek için güneşin altında güzel. Ya da işte bit öldürmenin İngilizce versiyonundan chill yapmak için, chilling için güzel bir alan bu. Şurada görülen alanda pizzacının terası. İçeride pizzacı var. O pizzacı da gece 2'ye kadar açık. Hemen orada İtalyan pizzası yapıp veriyorlar. Çok lezzetli. Ondan bahsetmedim videoda ama bir de pizzacımız var. Bazen unutuyorum arkadaşlar. Videoda bahsetmeyi unuttuğum yerler var. Mesela şey de var. Bir tane Red Room diye bir yer var. Bildiğiniz orası gösteri merkezi, tiyatro salonu. Orada gösteriler yapılıyor. İnsanlar gösterileri izliyorlar. Akşam 2 sefer olmak üzere aynı gösteri yapıyorlar. Yani her gün farklı ama günde 2 sefer insanların yemek saatine uygun olacak şekilde günde 2 sefer orada gösteri oluyor. O gösterilerden de kesitler koyarım buraya. Şeyde Red Room'u da görürsünüz. Gerçekten içeriye bir tiyatro salonu yapmış adamlar.
Burası sosyal club. Dediğim gibi insanların gelip beraber oyun oynadıkları bir yer. Şurada da oyunlar var. Bu oyunları gelip buradan alıp istediğiniz gibi vakit geçirip tekrar bırakabiliyorsunuz. Ve Atari salonu. Bunu gördüğümde şok oldum. Kasinoda şok olmamıştım ama Atari salonunu görünce şok oldum gerçekten. Sıramız gelince biz de bir iki oyun atarız. Evet, burası benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Çünkü güneşlenme imkanınız var, oturma imkanınız var, istediğiniz zaman işe alabileceğiniz bir barınız var. Ve en güzeli geminin pervanelerine en yakın olduğunuz yer burası. Ya ben bu pervaneleri izlemeye bayıldım gerçekten. Çocuk vardı ya, anlayamazsınız. O köpük diye bir video vardı. Ben de çocuğu şimdi anlıyorum ya gerçekten. Burayı izlemesi, bu sesi duyması çok rahatlatıyormuş adam. 6. güvertede güneşlenme alanı burası da. Şöyle bak göstereyim. Ortada bir bar olan, insanların takılabildiği. Bir de gece bunlar ışıklandırıyorlar. Şuradan geminin altından bir ışık geliyor. Bu köpükler falan ışıklanıyor. Kırmızı, mor, artık gecenin ambiyansına göre çok güzel bir görüntü oluyor. Şimdi buradan 15. kata gidelim. Spor salonlarına ve 16. kata bakalım. Çünkü 16. kat gerçekten çok ilginç. Burası ilk çekime başladığım yer, çok gürültüydü, o yüzden aşağı indim. 15. katın güvertesinin en arka tarafındayız. Yani az önce 6. kattaki yerin 8 kat üstüne çıktık. Burada da çok güzel bir görsel var ama bence oradaki daha. Buradaki alınan yemekler Galey restorandan, o bahsettiğim market ile dizayn edilmiş fast foodçuların olduğu yerlerden alınan yemeklerle insanlar genelde buraya göre. Şimdi hadi gidelim oradaki restorana bakalım. Şimdi spor salonlarına gidelim. Evet, spor salonu var. Spor salonları var. Öyle söyleyeyim. Ve ayrılmış durumda. Burası Biel'den Balan. Daha çok ağırlık çalışılan yer. Şöyle. Bu manzaranın içinde çalışmak ister miydiniz? Bence isterdiniz. Şöyle göstereyim. İnsanlar zaten şu anda çalışıyorlar. Birçok ekipmanın olduğu, çok büyük, kimsenin zorlamadan yer buldu ve insanlar 24 saat spor yaptıkları bir yer burası. Yani ben ne zaman buranın önünden geçsem, önü de havuz. Şöyle göstereyim. Ne zaman o havuzun oradan geçsem burada birileri, dün gece saat 1'di ben odaya saat 1'de burada spor yapan insanlar vardı. İlk başta bunu anlamıyordum ama gemide 3-4 gün geçtikten sonra anladım. Çok fazla yemek opsiyonu olduğu için insanlar yemek yiyor. Yemek yedikleri zaman da spor yapma ihtiyaçları oluyor. Ben öyle yorumladım daha doğrusu. Çünkü öbür türlü yani yürümezseniz, şöyle olmazsa, bir spor yapmazsanız, bir enerjinizi atmazsanız çok kilo alıp dönersiniz yani. O yüzden de insanlar zaten bence tercih edilen bir yer. Zaten Amerikalılarda çok fazla gym kültürü var. Yani hemen hemen herkes gym'e gittiği için Amerika'da, obezlerin dışında öyle bir gym kültürü de var. İnsanlar o kültürü buraya da taşımış durumdalar. Az önceki yer ağırlık çalışan yerde, burası ise tamamen bisiklet. Şöyle söyleyeyim, bisiklet ve koşu bandı. Burası da çok büyük. Her yaştan gördüğünüz gibi insanlar yapıyorlar yine manzaraya karşı. Bunlara da bağlanıp kendi cihazlarınızla, kendi kulaklıklarınızla istediğiniz şeyleri dinleyebiliyorsunuz. Süper alanlar. Burada bisiklet kursu da oluyor. Bisiklet kursu değil de bisiklet klasları oluyor. Cycling class deniyor. Mesela ona uygulama üzerinden kayıt yaptırırsanız buraya geldiğiniz zaman yarım saatlik, 45 dakikalık artık seansı ne kadarsa ücretsiz bir şekilde cycling kursları oluyor, cycling lecture'lar oluyor. Onlara da katılabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu kadar yemeğin yendiği bir yerde bu kadar sporun da yapılması lazım. Başka türlü çünkü çok fazla kilo alıp döner insan. Çünkü her yer dolu, her yerde insanlar yemek de yiyor. Spor salonları da dolu. Şimdi ise havuza geldik. Burası küçük bir jacuzzi havuzu. Bir pool bar var. Gördüğünüz gibi 2'şer tane bathtub var. Onlar da jacuzzi havuzları. Onlar sadece burada yok ama geminin belli başlı bölgelerinde tekrar var. Bunun üzerine sadece artık bir kat kaldı. Burası artık 15. katın deki. Burada gemiyi eleştirebileceğim noktalardan bir tanesi var. Çünkü havuz çok küçük. Yani hem bu havuz hem de diğer havuz
Gerçekten küçük yani. Şöyle 3-4 kulaç atabilecek bir havuz bile yok. Sadece serinlemek için girilecek. Eğlence havuzu bunlar. Zaten ayakta duruyor insanlar gibi. Yukarıdan da çekerim. Eleştirebileceğim nokta bu aslında. Bu da havuzun yukarıdan görünümü. Gördüğünüz gibi o ortadaki küçük derin yer sadece. 2 kulaç atabilecek bir yer. Gerçekten 2 kulaçla da bitiyor zaten. Burası eğlence amaçlı, güneşlenmek amaçlı ve serinlemek amaçlı dizayn edilmiş bir yer. Parti yapılacağı için aslında büyük ve geniş bir havuz tehlikeli de olabilir. Öyle düşünülmüş de olabilir. Ama bence bu gemi daha büyük bir havuzu. Hatta belki su parkını bile hak ediyordu yani. Öyle söyleyeyim. O seviyede bir gemi. Ama tercih etmemişler. Şimdi gidelim geminin arka tarafına 15. kattan bakalım. Geminin en üst katında böyle bir file var. Bu filenin üzerine basıp uzanabiliyorsunuz. Zaten şeyi görüyorsunuz yine. Köpükleri çıkarttığını izleyebiliyorsunuz. Böyle bir yer var. Bunun dışında şöyle bir alan var. Burayı full minderlerle ve oturma yerlerle kaplamışlar. İnsanlar yine tekrar burada güneşin tadını çıkarıyorlar. Burada da yine bir bar var. Ben bu barı spor bar olarak nitelendiriyorum. Çünkü insanlar burada Amerikan sporlarını izleyerek, Amerikan futbol maçlarını, basketbol maçlarını artık ne gösteriyorsa ki gösteriyorlar. Onlar izleyerek zamanlarını geçiyor. Burası bir Amerikan spor bar aslında. Şimdi son kata çıkalım. Ben oraya 16,5. kat diyorum. 17. kat. Oradan da turumuzu bitireceğiz. Geminin şu an en üst katındayız. Tekrar burada da şey var. Burası aslında yoga alanı diye geçiyor. Yani yoga aktiviteleri burada yapılıyor ama bugün şezlong katmışlar. İnsanlar güneşleniyorlar. Güzel vakit geçiriyorlar, rahatlıyorlar. Buranın özelliği ne? Buranın özelliği burası bir koşu pisti arkadaşlar aslında. Bu gemide bir koşu pisti var. Okyanusun üzerinde okyanusu izleyerek koşabiliyorsunuz. Ve insanlar görüyorsunuz. Yürüyorlar, koşuyorlar. Yine burada da günün her saatinde bir aktivite var. İnsanlar günün her saatinde yürüyorlar ve koşuyorlar burada. Bir alan daha göstereceğim ve daha sonra bu gemi turunun üst katını tamamlayacağız. Burada bir basketbol sahası var. Ve bu basketbol sahasında bir spor alanı. İşte şu anda file gelmişler ve padel oynuyorlar. Spor alanlarına da dönüşebiliyor. Şu anda gördüğünüz gibi başka bir spor yapıyorlar. Ama basketbol da oynanıyor. Ben burada yakan top oynadım. Amerikan yakan topu, dodgeball oynadım. Burada yapılacak spor aktiviteleri bu alanda yapılıyor. Bu da çok hoşuma gitmişti benim. Yani gemi bahsettiğim gibi 7 gün boyunca burada kalıyorsunuz. Ama gemi sizi evinizden farklı bir yerde hissettirmiyor. Herkesin ihtiyacına göre, herkesin günlük hayatta kullandığı ve ihtiyacı olan spor alanları, yemekler, efendim söyleyeyim, eğlence alanları, sosyalleşme alanları, her şey bu gemide mevcut. O yüzden gerçekten bu gemide evinizde hissediyorsun. Yani o çok önemli çünkü burada insanlar çok mutlu, evlerinde olduğu gibi hissediyorlar ve biz de bu şekilde hissediyoruz. Hadi şimdi tekrar 6. kata inelim. Orada size bir şey göstereceğim. Ondan sonra turumuzu sonlandıracağız. Burası da insanı Titanik'te hissettiren, o merdivenlerin olduğu, ana güverteye 6. ve 7. katlar arasındaki bağlantıyı sağlayan merdiven ama gerçekten kendini insan Titanik'teymiş gibi hissediyor burayı gördüğünde. Burası benim gemide en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Gemi turunu tamamladık. İşte gördüğünüz gemide yok her şey var. Sadece havuz biraz daha büyük olabilirmiş. Başka da gemi yerleştirecek bir noktam yok. Birkaç gün daha denizdeyiz. Ondan sonra Miami'ye ineceğiz. Oradan başka yere geçeceğiz. 2 durağımız daha var. Ondan sonra da memleketimiz San Luis Potosi'ye geri döneceğiz. Orada da çekimlerimiz olacak. Daha önce çektiğimiz videolar var. Onları editlemem lazım. Burada kapatıyorum gemi videosunu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kruzdan indik, Uber çağırdık. Bir haftayı tamamladık. Tam 7 gün oldu. Süper bir tecrübe oldu. 7 gece 8 gün. 7 gece 8 gün Aynen, düzeltiyorlar buradan. Teşekkür ediyorum düzelttim. 7 gece 8 gün oldu. Süper bir tecrübeydi. Şey de düşünüyoruz. Kruzda bizi neler şaşırttı. İyi veya kötü anlamda. Onunla ilgili de ayrı bir video yapmadık. Çok güzeldi ama tabii ki süreliydi. Şimdi bu süre bitti. Başka yerlere gideceğiz. İkinci valizimizi açacağız. Farklı eşyalar getirmiştik. Bir yaz tatili vardı. Tam anlamıyla bambaşka bir yere gideceğiz. Ama önce ufak bir Miami turu yapacağız. Miami'de İspanyola'ya gideceğiz. Bir oranın tadını çıkartacağız. Ondan sonra havalimanına gidip başka bir ülkeye uçacağız. Görüşürüz. Havalimanındayız. Check-in'imizi yaptık. Şimdi uçağın önündeyiz. Uçak boarding yapıyor. Başka bir yere gidiyoruz. Şu an sıcak iklimden, palmiyelerden, denizden, kumdan ve güneşten bambaşka bir yere gidiyoruz. Ceketlerinizi, montlarınızı giyin, eldivenlerinizi, berenizi hazırlayın ve bizi takipte kalın. Başka diyarlarda görüşürüz.